dedi o nedir dedi dalda bir kuru yaprak. 1000 sene de yaşasan sondurak kara toprak. Kaldım oğlum saat 8:30 falan cenirim ağrı koca karı işi. Hayvancılık kimse yapmıyor oğlum daha hayvan olarak bakan yok ha bu kocaman yaylada diyelim Hıdırnebi'de 3-4 kişi de var. Kiminde 2 tane, kiminde 1 tane, bende 3 tane. Yani inekçilik hakkı köyde de öyle. Köyde de Arpacılık köyünde benim durduğum köyde de 2-3 kişi de var. Bir tane bir komşum da var 6 tane, 1 tane, 2 tane. Daha kimsede inek yok. İnekçilik bizde bitti. Karadeniz'de bunu çorba yaparım. Ama benim ineğim rahatsız olunca vereyim onu. Abi şimdi temizliği. Sağ ol. Lise hayatımdaydı. Tabii şehirde kalıyorum. Trabzon Lisesi'nde okurdum. Köye ancak ayda bir sefer geliyorduk. Eskiden fakirlik vardı. Araba da yoktu. Çoğu zamanlar yaya gidip gelirdik. Gelince komşuyduk zaten. 1-2 önüme çıktı derken sevdalandık. Nasılsa ben de bilmiyorum artık. Nihayet aradan zaman geçti. Kaçma evlendik. Ondan sonra da hayatımız başladı artık. Güzel bir hayatı zindana çevirdim o an için. Çünkü babamdan ekmek alıp yiyordum. Öyle dedem vardı. Onlar bana bakıyordu. Onların evinde kalıyordum. Evlenince kaçırma aldım. Dedem eve koymadı. Bu sefer kız tarafı da şikayetçi olacağız dediler. Bir korku da oradan öyle yap. Bu tarafa kaçsan karakol yakalayacak. Mahpushhaneye. Öteki tarafta kendi deden eve koymuyor. Baban koymuyor. Aç sefil bir hayata başladık. Ama Allah'a şükürler olsun. Ondan sonra bir tanıdık bir amca vardı. O aldı beni elektrik işini. Onunla beraber 3,5-4 yıl çalıştım. Oradan da bir askerlik hayatım başladı. İzmir'deydim. Oradan askere gittik. Asker dönüşümde Almanya'dan isteğim yapıldı. Ondan sonra da Almanya'ya kattım. Benim ihtiyacım yok ineğe ki. Ama severek bakayım yani. Uğraşayım onlarla. Bu yana bu yana milletle dolanacağını, kaybet çekeceğini. Ben de bunlarla. Ama yani bu arada da yaptığımı da satabilirim yani. Para güzeldir. Sevilir.
Haydi oğlum ha böyle uğraşırsın da 400 lira 500 lira yağ da kimse almay. Yem hariç o uğraşmaz hacı. Bütün bayanlar taşlı. Köydeki kadınla nasıl çalışıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Hani yesin memelerine çekilirsin ha? Benim kızım güzeldir abisi. Annenin kızı. Ben Almanya'dayken hep derdim. Gideceğim, ev alacağım, dükkanım olacak. Ev yapacağım köyde, ineğim olacak. Yayacağım, yaylada ev yapacağım. Ondan sonra ayran yapacağım, yoğurt yapacağım, vereceğim, satacağım. Allah'ım bana emir ver. Orada da çalıştım 29 sene Almanya'da. Hep para sayıklardım. Orada otluklara derdim kızlarıma ki kuşum, ha bunlar şimdi sığlar ne güzel yer puzacıklar. Ama Allah'ıma binlerce şükür olsun. Allah'ım emir verdi bana. Verdiği sağlıklara hamdolsun. Geldim, burayının yerini aldık. Babamın yeri satılmış idi. 600 marka satılmış, 500 marka ben aldım burayını. Burayını yaptım. İlgin köyün hocasından bir tane aldım. Bir doğrum, ufacık buzağı vardı. Onu peyittim, onu arttırdım. Ondan sonra kardeşimin gelininden aldım bir tane yavrusu. Onları beyittim, onların sülalesi. Allah'ıma binlerce hamdolsun. Havesliklerimi dünyadan alınmaz ama aldım istediklerimi Allah'ım verdi bana. Bir de kıcaza gidemedim Ümriye. Adam dedi ki biraz yaşanayım giderim. Adam da ondan sonra hastalanınca helalse hiç olmayan da bir Ümriye gideceğim. Bunları satsam az gideceğim hemen. Geçemeyim bunlardan çok seviyorum. Yani Allah rızası için çok seviyorum. Benim bir yere ihtiyacım yok. Ben Almanya'dan da emekliyim, buradan da emekliyim. Çoluğum çocuğum Almanya'da. Hepsinin evi var, yeri var. Hepsi öğretmen. Oğlum bir tane mühendis. Gelinim İmam Hatip Lisesi mezunu. 2 kızlarım öğretmen Almanya'da. Ama ben severek yapıyorum. Ha kızım. Ben konuşayım ya sağ değil benim. Kuruncaları takıldı ya. Çıkmadan öyle çıkmak. Aşle burayını turizme su hiç etmiyor. 2 seneden beri ne çeryanlar ne su şimdi. Çeryanlar su yok. Hep sular kesik. 15 gün oldu keleli. Çamaşır yıkayamadım. Sığlarımı hep dolduruyorum, içiriyorum akşamdan. Kaplarımı dolduruyorum. Önceden böyle yoğurdu, böyle olduktan sonra turizme girdikten sonra
şey oluyor. Sular yederli değil. Kimi anırsa değil, kimi etmeyi. Yani bütün mağazaların köçü yok. 5-6 köçük burada. Eğer onlar olursalar hiç su yok. Köyler aldı suyu. Yani motor pasmayı. Su yederli diye anlayacak olduğunu. Ne? Suyunu da dolduran daha ses yok. Kızım harcımız değil daha ama severek yaparım. Oy anacığım, 10 dakikada yaptığım işleri 2,5 bir saatte yaparım. Bu kalbim beni çok yorar. Keşmeke cemirim. Dünyadaki yaşam çok güzeldir. Ama bu dünyadan da geçilmeyi, hayvanlarımdan da hiç geçemiyorum. Allah'ım herkese kolaylık versin. Nefesim bitti. İyi ki oduduma burada bir temiz hava alıyorum. Ay anacığım. Hayallerimizi gerçekleştirdik, yaşadık. Allah uzun ömür verdi. Çalıştık, kazandık, yer aldık, ev aldık, Akçabat'tan aldık, buradan aldık. Anlamadık, genciydik, dünya maliymişler, bir şey gelmiyor. Sadece benden gelecek olduğum birine bir şey verdim de sevindim sen. Bir lokma ekmek verdim, karnıcığını doyurdum sen, o. Daha bir şey yok. Allah'ım hakkıma hayırlısını versin, hayırlı elimler versin. Kimsenin de eline beni bırakmasın Allah'ım. Allah'ımdan onu dileyim. Kimse bu almasın. Hadi emir dedi, nedir dedi, dalda bir kuru yaprak. 1000 sene de yaşasan sondurak kara toprak. Yaylalar yesin odunu mallar. Gece gündüz kabında dedi, nedir kaldığım hallar. İşte bizim yaylamız bu kadar, küçük. İneklerimiz, anne yesin çiz. Oha kızım, oha. Benim oğlum teriye düştü de boğuldu. Orta karneciğini aldı. Cuma günü karnesini aldı. Cumartesi saat 11'de Çami'ye yolladım onları. 7 yaşında Çami'ye yolladım onları. Çocuğum 1 saat veya yarım saat sonra elisini gördüm. Ayağının baş parmağından tanıdım benim oğlum olduğunu. Çorap doldurdum ona. Tarladaydım, yukarı düşürdüm de sağlık ocağından aşağı kendime attım. O şişle de bana batmadı.
Ben ondan sonra 4 sene sinir tedavisi gördüm. Çok kötü oldum. Yollarda yalağız dolanırdım. Gece mezarına giderdim. En son kilitlediler kapıyı, beni bıraktılar, odada çıkamadım. Aşağıdan o kadar arabala geldiğimiz Selvi'nin karanlığına girerdim. Yani herkes çocuğunu çok iyi kollasın, çok iyi baksın, beşlerinden ayrılmasın, evlat acısını Allah'ım kimseye vermesin. Ha o düşmanımdır da, o düşmanıma dilimcanı da diyemem ki sağ Allah evlat acısını göstermesin. Başka acı göstersin de evlat acısı o düşmanıma göstermesin. O kadar ki zordur. Ben ondan sonra hastalandım. Ben çok arsızdım, çok çalış bir bayanıydım. Çok koşardım, gece işlerimi yapardım. Almanya'da bile dediler bana ki duyguya doymazsan Almanya'da da doymayasın. Ama ondan sonra, oğlumdan sonra yıkıldım. Ben çok çektim yani. Allah kimseye vermesin. Herkes evladını muhafaza etsin. Ha bile kolundan ayırmasın şimdi. Cenaze oldu mu derdiler ki benim için lütfiye ağlar ancak. Yenmiştir ama ağlayamayır, tıkanıyor boğazım. Çok zor bu acı. 41 sene oldu. Hiç unutmadım. Bak ondan sonra bir kızım oldu. 3 tane daha var ama onun yeri bambaşka. Çorapçuklarından terenin kumu, kolun kumu kaldı. Kumları koklandım. Aller onları küzlediler ama uşakların biri ama kim bilmem. Evet. Ben çok neşeliydim. Düğünle de horonun kolunu ben çekerdim. Türkü, nara, kıyamet. Herkes alırdı beni tarlada tekçilik yapardık. Kolun başında beniydim. Ondan sonra öyle bir sindim ki ondan sonra da bu hastalıkla bindi bana.